Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte birçok yerde gördüğünüz fiyatı yaklaşık 600, 400 hatta binlere kadar varan yuvarlak hasır bir çanta yapacağız birlikte. Bunu şu tipten çok daha rahat yapabilirsiniz. Fakat ben her zamanki gibi daha yumuşak bir ip kullandım. Nedeni ise daha dayanıklı olması, artı kalıp halinde durması için çantamızın bitiminde de birlikte yapacağımız İçine güzel bir deri keseceğiz ve daha sıkı duracak. Ben diğer parçayı yaptım. Şöyle göstereyim size. Diğer kısmında yine birlikte başlayacağız. Kenarlarını da yaklaşık 4 parmak kalınlığında örerek sık iğne ile birleştirdim. İsterseniz birlikte çantamızın diğer kısmını yapmaya başlayalım. Aynı çanta 600 lira. Şu kısmını birleştirip hasır iple yapmışlar. İnanın 1400-1500 lira. Yani şu iple yaklaşık 4 tane ip kullanarak aynı çantayı yapma şansına sahipsiniz. 8 tane zincirimizi çekiyoruz. Çektim. Tığımızın başına imleğimizi almadan her zamanki gibi birleştiriyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve yaptığımız küçük yuvarlığa yaklaşık 22 tane dolgu yapıyoruz. Her dolgumuzun zincirini 3 kez de boşaltıyoruz. Biraz daha hacimli olsun istiyoruz çünkü. Spiral bir örgü yapacağız. Onun için bir tane işaret iğnesi alacağız elimize. Ya da ben çok dikkatliyim diyorsanız almayabilirsiniz de. Dikkat etmemiz gereken tek şey ikinci sırada göreceğimiz yuvarlağımızın net olması için artırmalara ve sayılara dikkat etmemiz gerekiyor. Hepsi bu kadar arkadaşlar, fazla bir şey yok. Yani fiyatları görünce inanın hiç niyetim yoktu. Yapma ihtiyacı hissettim. Yani 2 günde bitirebileceğiniz bir şeye 1400 lira vermek çok saçma geldi açıkça söylemek gerekirse. İlk sırada 3 tane zincir çekeceğiz. Diğerlerini biraz önce dediğim gibi işaret iğnemizi koyacağız. Dönerken hiçbir şekilde bu işlemi yapmayacağız. Dolgularımızı bitirdiğimiz noktanın arka kısmından, yani şuradan şöyle göstereyim, alarak devam edeceğiz. Tığımızın başına yine imleğimizi alıyoruz. 1, 2, 3. Biraz önce dedim ya, tek dikkat etmemiz gereken şey şu olacak. 3 tane dolgu yaptım. Üçüncüye tekrar aynı noktaya artırıyorum. Bir dolgu daha yapıyorum. Yani her 3 imlekte bir dolgu yapacağız. Diğer tarafa giderken, yani sıramızı bitirdikten sonra diğer kısmı hiçbir şekilde artırmayacağız. Yani bir sırada artıracağız, diğer sırada artırmayacağız ki şu işlem gerçekleşsin. Yani düzgün olsun. Yoksa biliyorsunuz torbalanır. Yani yuvarlak örgülerdeki tek sıkıntı bu. Sayarak devam ederseniz hiçbir şekilde sıkıntı çıkmaz. 3 tane normal dolgumuzu yapıyoruz. 4'üncü de artırıyoruz. Spiral şeklinde devam edeceğimizi söylemiştik. Onun için başlangıç noktamıza şöyle küçük bir iğneyle, özellikle çengelli iğne koyuyorum ki örerken elime de zarar vermek istemiyorum açıkçası. Şöyle yapalım. Bu bizim başlangıç noktamız. Bu ne işe yarayacak derseniz, başlangıç noktamızı şöyle göstereyim arkadaşlar. Bitirdiğim tarafta şu ayrımı yaparken çok işimize yarayacak. Spiral ördüğümüz için dengesiz olma ihtimali çok büyük. Yani başlangıç noktamızı tespit etmezsek, bir sıra fazla örersek iki taraf daha dengesiz olur. Bunu engellemek için ya iyi takip edin ya da işaret koymak daha kolay açıkçası. Devam ediyoruz. 3 tane de bir tane artırmıştık. Bu sırada artırmayacağız. Tekrar tığımızın üzerine alıyoruz. Yine örgümüzün arkasındaki sıradan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yine tığımızı 3 kez de boşaltıyoruz. 6 sıra yaptıktan sonra şu kısımda ayırmaya başlıyoruz. Yaklaşık kaç sıra yapmışım? Bunu istediğiniz ebatta büyütüp küçültebilirsiniz. Ben ayrım noktasından sonra 15 sırada bitirmişim. Arkadaşlar, bu kısımları örerken yine hiçbir şekilde fark etmiyor. Yani bir sıra düz örüyoruz. Diğer sırada 3 tane artırarak. Önemli olan
hiçbir şekilde portlanmıyor. Dümdüz devam ediyor. Buraya geliyoruz, tekrar geri dönüyoruz. Bu kısımlarda özellikle başlangıç noktalarında kesinlikle artırma yapmayın. Mümkün olduğu kadar düzgün olsun. Bunun için de zincirimizi çekiyoruz. Zincirimizin altındaki boşluğa değil, diğer boşluğa, tek tarafını almıyoruz. Bu sefer komple tığımızı geçirip 3 kez de yine boşaltıyoruz. Daha sonra diğer sıralarımızda olduğu gibi yine tek tarafından alarak devam ediyoruz. Bunu istediğiniz büyüklüğe gelene kadar devam edebilirsiniz. Çantamızın bu kısmını da bitirdikten sonra hep beraber sık iğne ile çantamızı birleştireceğiz. Evet arkadaşlar, diğer tarafımızı da bitirdik. Kenarlarımızı birleştiriyoruz. Birleştirirken dikkat edeceğimiz tek şey, birebir birleştirmeye çalışalım. Her zamanki gibi yine sık iğne ile yapıyoruz. Sıramızı bitirdikten sonra kenarlarımıza tekrar sık iğne ile geçeceğiz. Kenarımızı bitirdikten sonra bir sıra daha sık iğne ile kontür yapacağız. Diğer tarafta olduğu gibi şöyle göstereyim size. Gayet sert bir zemin elde edeceğiz. Daha sonra da çantamızın sapına geçeceğiz ve çantamızı bitireceğiz. Çantamızın sapını yapıyoruz. Yaklaşık 9 sıra sık iğne yaptık. Son aşamamızda da ikiye katlayıp sık iğne ile birleştireceğiz. Daha sonra ters çevireceğiz. İç dış yapacağız ki şu eklediğimiz kısımda belli olmasın diye. Yine her zamanki gibi sık iğnelerimizi birebir yapıyoruz. Örgümüzün sonuna kadar aynı işleme devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çantamız bitti. Özellikle şu ayrıntıyı size göstermek istiyorum. Boru bir sapın üzerine 2 tane yaprakla çantamızın 2 ayrı tarafına birleştirdik. Ve ben çok güzel olduğuna inanıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça da geniş bir çanta oldu. İyi günlerde kullanın. Gerçekten dışarıda 600-700 liraya alacağınız bir çantayı 100 liralık bir iple harika bir şekilde bitirdik. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Güle güle kullanın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlar.